Selamlar herkese. Giz Tarot'a hoş geldiniz. Umuyorum ki neşeniz, keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Beni soracak olursanız ben çok iyi hissediyorum kendimi. Desteklerinizle çok da motive oluyorum. Aslında bir açılım yapma niyetim yoktu. Sonra bir anda geldi. Dedim ki açılım yapayım. Bir süredir yapmıyoruz. Bir anın enerjisini yoklayalım. Soru yok açıkçası aklımda. Öyle spontan gelişecek bir açılım. Aklımızdaki kişiye sorular soracağız. Bakalım size karşı ne hissediyor, kendi hayatında ne durumda. Böyle bir açılım olacak. Masa örtüsü için kusura bakmayın bir süredir bunu kullanmıyordum. Ve açıkçası dışarıdan gelince ütülemek de biraz zor geldi diyebilirim. Ama olsun tertemiz enerjilerle burada açılım yapacağız. Hemen başlamak istiyorum. Hangi kartla başlayalım? Tam olarak bilemiyorum ama şununla alalım. Niyet ettiğiniz kişi, gündeminde neler var, kendi hayatında neler oluyor? İlk önce bunu öğrenmek için birkaç kart seçelim. 3 kart alacağım bu sefer. 3 kart şeklinde ilerleyeceğim. Niyet ettiğiniz kişi ne durumda, gündeminde neler var? En doğru mesajları aktarmaya niyet ediyorum sizlere. Açılımlar hep belirttiğim gibi açıklamaları da yazıyorum. Gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Zamansızlığa niyetli. Buradan kendi enerjimi de çekiyorum. Yalnızca size en doğru mesajları aktarmaya niyet ediyorum. Bir kez daha. Benim yakışıklı çocuğumdan bir tanesi de burada. Bize sesiyle destek oluyor. Aklınızdaki niyet ettiğiniz kişi şu an biraz iyi görünmüyor açıkçası. Bir süredir yokluğunu çektiği, hatta belki geride bıraktığı durumlarla ilgili bu bir işi olabilir, kariyeriyle alakalı bir durum olur, rahatsız hissettiği herhangi bir durum olabilir. Sanki bunun bu terk ettiği alan, geride bıraktığı alan onun ağırlığını hissediyor ve sanki biraz bu durumları kaybetme korkusu içerisine girmiş olabilir. Bakın kendini kötü hissediyor şu an bu alan neyse onun hayatında. Tamamen insanlardan izole olmuş da olabilir. Çünkü biraz bir hem maddi bir yokluk da olabilir bu, hem bir insanın eksikliği de olabilir. Çünkü e, tılsım beşlisiyle açılış yaptık. Kupa sekizlisi ve tılsım dörtlüsü yine. Dediğim gibi oldurmak istediği bir alan var. Hatta bir süredir gözlem yaptığı, planladığı, düşündüğü bir alan. Ama şu an hali hazırda hayatında eksikliğini hissettiği bir durum bu. Dediğim gibi kariyeri de olabilir, eğitimi de olabilir. Her şey olabilir burada. Biraz destek almak istiyorum bu alanla ilgili. Gündeminde neler var dedik. Cesur olun, ilk adımı atın. Bakın burada da değnek ası var. Yani bu şu an harekete geçmediği ama planladığı ve düşündüğü bir şey. Hatta öyle düşünüyor ki sanki harekete geçerse, bir eylemde bulunursa bu alanla ilgili bir şeyleri başarmaya çok yakın. Biraz destek almak istiyorum buraya. Gündeminde neler var dedik. Destek kart istiyorum buraya. Hayattaki dersler öğlenine kadar tekrarlanır, ders çıkar. Yani bu çok ders çıkardığı bir alan olmayabilir ya da dediğim gibi bu bir türlü kariyerinde başarılı olamıyordur. Belki öyle bir alandır bu. Yani burada bir sarmal var. Sanki böyle ders atalardan gelen bir şeymiş gibi de hissettirdi. Hislerin seni bir konuda uyarıyor. Şimdilik bekle. Tam da kupa yani hislerin, duyguların zorunlu bir terk edişten duygusal olarak ağır gelen yük gibi hissettiren bir alanın üzerine bunun gelmesi manidar olduğu. Yani sanki harekete geçmesi gerektiğini biliyor ama bir yandan da doğru zamanı bekliyor bu alanla ilgili. Bakın değnek ası görüyoruz burada. Aynı şekilde burada da cesur olun ve ilk adımı atın. O kadar temkinli davranıyor ki bu ilk adımı atmakla ilgili büyük büyük tereddütleri olabilir. Spiritüel gelişiminize daha fazla zaman ayır. Bunun üzerine bir tane daha kart çekmek istiyorum. Yani hepsi elbette bu konuda fikir sahibi değildir, bu alanlara meraklı değildir. Dediğim gibi çok bilmedikleri için ya bir yanlardan sıkışıyor olabilirler. Dediğim gibi bu alan onların maddiyatıyla ilgili de bir şey olabilir. Yani dua etmesi gerektiğini biliyordur. Belki çok yanlış şeyler yapmıştır. Bir tövbe durumu söz konusudur. Yani spiritüellik biraz önümüz Ramazan. Hani belki içinde bir uyanış vardır inanca dair. Yeni bir hayat için senin de kendini yenilemen gerekiyor. Bakın tam da çok manidar geldi. Dediğim gibi yanlış yaptığı şeyler varsa bunlarla ilgili bir tövbe edeyim, birazcık el açayım, dua edeyim. Yani bu kadar şanssızlık, bu kadar her şeyin zor gitmesi, biraz bu yanımın eksik kalmasından dediği bir süreç yaşıyor olabilir. Bakın çok yani burada bir korku kartı görmüştüm bir yerlerde. Ee, ya, ya da görmedim mi? Bir konuda uyarıyormuş, pardon görmemişim. Ee, Korkuyor sanki harekete geçmek için ya. Böyle bir endişesi, tasa hali hakim. Yine Pia destemizden de alayım bir tane buraya. Gündeminde neler var dedik. Yüzleşmeler, açıkça konuşmalar, mahkeme süreçlerinin uzaması. Yani bazılarımızın elbette mahkeme süreçleri de olabilir.
elbette. Ya, mahkeme süreci olmasa bile belki ne derler, tarot kartlarıyla benzer bir yorum yapacaksak kendi içinde yüzleşmeye hali hazırda başlamış olabilir bu durumlarla ilgili. Bakın yani alt tarafta bir takip kartı geldi. Hayatında olmayan bir insanı, bir durumu stokluyor, bunun hakkında bilgiler edinmeye çalışıyor olabilir. Belki kendine kapandığı bu dediğim gibi terk ettiği alan, onu kötü hissettiren alan neyse bununla ilgili kendi içinde bir yüzleşme dönemi yaşıyor olabilir. Peki duygusal olarak ne durumdasın? Dünya kartı ve Kılıç Prensi ve yine bir hareketsiz kartı vardı deste altında Kılıç sekizlisi. Bakalım gelecekler mi? Duygusal olarak ne durumdasın? Kılıç beşlisi deste altı enerjimiz. Yani bazılarımız iletişim almış olabilir hali hazırda ya da bu aklımızdaki niyet ettiğiniz kişiler yani iletişim konusunda harekete geçmesi gerektiğini iyiden iyiye hissediyor olabilirler. Dediğim gibi bazılarımız gerçekten iletişimler almış olabilir. Başlangıçlar yapmış olabilirler. Çünkü burada bir özlem duyduğu ve harekete geçerse başarılı olabileceğini düşündüğü bir insan var. Yani zamanında biraz ikiyüzlü davranmış olabilir. Sanki bu alanla ilgili bir harekete geçme ihtiyacı hissediyor ve sanki harekete geçersem olacak. Bakın dediğim gibi çok fazla hareket enerjisi var ve altında da yine bir kupa beşlisi, kılıç beşlisi. Bu sanki duygusal olarak kendini iyi ifade edemediği ya da ne derler aslında çok net bir şekilde ifade ettiği o kötü yani kötü demeyeyim ama buraya yansıyan durum sizseniz ve böyle benzer durumlar, ikiyüzlülükler, hoş olmayan, nahoş durumlar yaşadıysanız bu alanla ilgili hissediyor olabilir. Devam etmek istiyorum buraya. Şu desteden alayım. Duygusal olarak ne durumdasın dedik. İki tane geldi. O çok da manidar kartlar gelmiş. Bakın geçmişinizdir yani çok çok net bir enerji var. Şurada bir yerde vardı yine bu çektiğim kartlarda. Hayattaki dersler öğrenilene kadar tekrar eder mesajı. Ben nerede ne görmüştüm ya? Her neyse hemen aktaracağım sizlere. Bakın yani sanki bu iletişim konusunda olabilir, yaptığı başlangıçta konusunda olabilir. Ya, sanki bir dersi alma yolculuğunda ya bir dönem önce dediğim gibi bunun etkileri hali hazırda hayatında başladı ya da şu an içine döndüğü zaman çünkü bazı durumlarla yüzleşiyor, yüzleşmesi gerektiğini biliyor dediğim gibi belki Allah'a el açmak için, dua etmek için bir de kötü hissediyor olabilir kendini. Çünkü içine döndüğü zaman yaptığı yanlışları fark ediyor olabilir, özlediği bir alan burası ve sanki bu rahatsız hissettiriyor onu. Çünkü yani hakikate ulaştım diyor ben bu alanla ilgili. Yani eğer doğru adımları atarsam, doğru yaklaşırsam çünkü gerçekten ne derler burada şu an en azından şu ana kadar kötü bir enerji akmadı bana. Sanki zamanında yaptığı durumların farkında olan bir insan var. Bakın özlem kartı burada da bir özlem kartı var. Sizi takip ediyorsa hali hazırda bununla ilgili bir kıskançlık o benim hayatımda yok. Eskiden benimle uğraşırdı ne bileyim iletişim kurardı gibi düşünceler geçiriyor olabilir. Çünkü takılı kalmış vaziyette geçmişine. Ve yani duygusal olarak yani hayatında biri var mı bunu da sorarız elbette ama burada sanki gerçi bu soruyla ilgili bir soru sormadığım için doğru düzgün bir cevap olmayacak. O yüzden çok bir şey demek istemiyorum. Ama dediğim gibi burada haksızlık ettiği bir alanla ilgili bir farkındalık ve geçmiş özlemi yansıttığı bir durum söz konusu. Duygusal olarak ne durumdasın dedik. Buraya da bir kart almak istiyorum. Büyük bir değişim bekleyin. Hicran bakın yani dediğim gibi kılıç beşlisinde görmüştük. Pişman, depresyon, yaptığı hareket sonucunda da utanç duymak. Ve yani hali hazırda hiçbir şey yapmıyorsa, toparlanıyorsa bunun kendi içinde bir kısa süreli bir ayrılık, belki biraz daha sessiz kalırsam durumlar kendiliğinden çözülür gibi bir kafada olabilir kişi. Ama dediğim gibi burada utanç duyduğu bir alandan bahsediyor. Böyle bir enerji akıyor şu an. Peki sizinle ilgili gündeminde neler var bu insanın? Hop iki tane geldi.
Yedilileri de aldık. Deste altında göstermek istiyorum. Yani sizi hali hazırda çok mutlu görüyor olabilir. Çünkü burada bir takip kartı vardı. Dediğim gibi bir şekilde stalkluyordur sizi. Bir akraba, bir arkadaş bir yerlerden görüyor olabilir ve sizin halinizin çok iyi olduğunu düşünüyor olabilir. Bakın sanki yine dediğim gibi geçmiş kısımda bazılarımız kolektif bir açılım olduğu için böyle bir yorum yapmak da doğru. Benim bu arada evlatlarım biraz delirdiler. Umarım çok gürültü gelmiyordur size. Bakın yani bu geçmişte kalacak bir durum olabilir ve sizi bir ilişki içerisine sokabilmek için ya da ne bileyim bir tartışmanın fitilini ateşlemek için bir şeyler yapacak olabilir. Çünkü gündeminde hala sizinle bir mücadele etme durumu söz konusu. Ya da şey de düşünüyor olabilir. Ya ben onu harekete geçersem, ona bir şekilde duygularımı açarsam ya da hal hatır sorarsam bana karşı çok savunmacı yaklaşır mı? Çünkü onu görüyorum hali hazırda çok sağlam bir yerde e, işiyle, kariyeriyle, her şeyle bir bütün halinde görünüyor ve ben hani bir süredir zaten onunla iletişim kurmuyorum ve tekrar iletişim kurmam halinde acaba beklediğim gibi yaklaşır mı bana gibi bir durum söz konusu olabilir. Size karşı ne durumda dedik? Daha doğrusu gündeminde neler var dedik sizinle ilgili. Bakın yani daha önce de bir kıskançlık mesajı gelmişti. Ha, şu desteğin altındaydı sanırım, evet. Hali hazırda sizinle ilgili kıskançlık duyguları taşıyor olabilir, barındırıyor olabilir dedim sizin gibi. Sizi takip ediyor, stalkluyorsa güven problemi yaşıyorsun. Karşındaki kişi güven vermeyen davranışlarda buluyor. Aynı zamanda entrikalı bir ilişkiden bahseder. Tatlı dil kullanarak kandırıyorsun. Yani dediğim gibi hiçbir haberi fikri yoksa sizin hayatınızla ilgili bir şeylerden çok şüphe duyuyor olabilir. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Burada hali hazırda geçmişin izleri kartı ve ayar kartı yan yana ne bileyim çok güzel bir giden bir birlikteliğiniz vardır ve güven problemleri yaşatmıştır. Tıpkı burada Kılıç Beşlisi'nde olduğu gibi bundan da bahsediyor olabilir. Gündeminde neler var dedik sizinle ilgili. Harekete geçme zamanı. Bakın yani dediğim gibi çok doğru enerjileri okuyoruz son günlerde ve çok güzel güzel dönüşler alıyorum. Umarım yani bireysel bakım baktırmak zorunda değilsiniz elbette. Yani dediğim gibi ben sadece kolektiften gelen insanlar o kadar güzel dönüşler oluyor ki yani umarım dediğim gibi burası bambaşka bir alan. Nasıl ki burçları dinliyoruz ve burçlar hakkında da aynı benzer etkileri yaşıyoruz. Burası tam olarak öyle bir alan. Umarım en doğru mesajlar ulaşıyordur sizlere de. Dağıttım kendimi iyice ya. Dediğim gibi harekete geçmesi gerektiğinin çok bilincinde bir insan var. Dediğim gibi tılsım yedilisi enerjisiyle birlikte bu sanki birazcık daha sonda kalmış bu hareketler. Daha doğrusu birazcık daha geçmişte kalmış. Şu an tek endişesi, düşüncesi size karşı bir harekete bulunursa, harekete geçerse sizden göreceği karşı ataklar. Siz de ona kendinizi savunacak mısınız? Onun zamanında belki size yaptığı gibi. Size karşı gündeminde neler var dedik. Bakın yani tılsım kralının üzerine ev kartı geliyor. Sabret kartı geliyor bu deste altında da. Bilmiyorum tabii ki bazıları da elbette hala sabrediyordur. Burada tarotun yorumu birazcık daha geçmişte kaldı bu enerjiler diyordu. Bakın dediğim gibi o ikilemler, akıl, sıkışıp kalma durumları sanki biraz geçmişte kalmış. Sanki şu an hali hazırda daha farkında daha istekli olabilir sizinle ilgili. Çünkü yani bakın bir yandan diyor ki bir atakta bulunmalıyım, bir girişimde bulunmalıyım, bu belirsizliği ortadan kaldırmalıyım. Ne kadar mücadele edecek olsa da benimle ben yine de aramızdaki iletişimi sürdürebilmek adına bir bağlantı kurmalıyım onunla diyor olabilir çok çok doğru bir şekilde. Çünkü burada sizin konumunuzu, olduğunuz yeri çok güvenli görüyor ya. Sizi çok güvenli görüyor olabilir. Sizin imkanlarınız, her şey ona çok huzur verici bir atmosfer hissettiriyor olabilir. Peki size karşı ne hissediyor diyelim? Yine bu ayar kartıyla dediğim gibi size karşı gündeminde şey de diyor olabilir. Ben onu zamanında çok bıraktım. O bana adımlar attıkça ben hiçbir şey yapmadım. Olduğum gibi durdum. Ne derler? Çok savundum. Böyle böyle şeyler yaptım. Halbuki o benim hayatıma bir güneş gibi doğuyordu ve ben ne bileyim ona çeşitli güven problemleri yaşattım ve şu an hali hazırda onunla ilgili bunları düşünüyorum. Artık benim harekete geçme zamanım geldi diyor olabilir bir kısmı. Bir kısmı hala bu deste altında gibi sabretmek durumunu yaşıyor olabilir. Peki sizinle ilgili duygularında neler var?
Bir şeyi çok merak ettim ama sahi o kendi duygularıyla alakalı bir kısım mıydı? Hemen ona bakacağım. Bu onun gündemiydi. Bu duygularıydı. Evet, bakın güzel geldi. Şöyle şunu şöyle getireyim. Dünya kartıyla açılış yapıyoruz. Dediğim gibi bir zamanlar çok bir arada mutlu olabilirsiniz. Dediğim gibi bazılarımız aynı evde yaşamış olabilir. Evlilik durumları söz konusu olmuş olabilir. Bunlardan bahsettiği gibi şu an hali hazırda size karşı duygularının coştuğundan, tekrar sizinle bir yola çıkma ihtiyacı hissettiğinden de bahsediyor olabilir. Tabii bunları elbette onun bir şekilde görebiliyorsanız, karşınızda bir yerlerde denk geliyorsanız, aynı iş yerinde olabilir. Dediğim gibi sürekli karşılaştığınız bir insansa bunları asla size yansıtmıyor olabilir. Çünkü burada biraz duygularında bir kılıç yedilisi enerjisi var. Sanki bunları kendi içinde yaşıyor şu an. Ama ulaşmak istediği alan sizinle ilgili bir zafer, tekrar hayatınızda var olmak, ne derler, biraz caka satmak olabilir. Ama dediğim gibi bu durumlar şu an sanki sizden saklanıyor ve gizleniyor. Peki sizinle ilgili duyguları için kart almaya devam ediyorum. İki tarafın da kazandığı bir sonuç. Dünyaya gerçek sizi gösterin. Bakın hali hazırda çok özlem duyuyor olabilir çünkü gündeminde sizinle ilgili bir özlemden bahsetmiştik sizi düşündüğü zaman ve burada da hani harekete geçmesi gerektiğini ve ne bileyim yakın çevresinde olabilir. Birçok insana bu ilişkinin aslında bitmediğini kanıtlamak istiyor olabilir ama dediğim gibi bunu sanki biraz arkadan dolanarak doğru dürüst enerjilerde değil de kendi içinde tuttuğu bir dönemde daha doğrusu bu şekilde bir yaklaşım sergiliyor olabilir. Sizinle ilgili duyguları kısmına destek alıyorum yine bir tane. Ya zaten aynı şeyden bahsediyoruz. Evet, burada dünya kartı, burada çatı kartı. Çok düzgün enerjiler geliyor. Bakın yani mesafeniz varsa aranızda yanınıza gelmek istiyor olabilir. Hali hazırda belki bunu kendi içinde hani çok istiyorum, ediyorum, çaktırmamam lazım. Çünkü aramızda bir mesafe durumları söz konusu. Bundan bahsediyor olabilir. Ama dediğim gibi yani belki aranızda bir semt uzaklık vardır, 15 dakika uzaklık vardır. Bununla ilgili bir yer değişikliği sizin yanınızda ulaşmak için ya da sadece yer değişikliği de demeyelim. Hedefin amacı aslında size ulaşmak, sizinle bir yola çıkmak ama şu an hali hazırda bunu kılıç yedilisiyle birlikte gizliyor, saklıyor olabilir. Sizinle ilgili neler hissediyor dedik. Bağlantıyı ne kadar toksik hale bir getirdiğini tam olarak göremiyor. Çünkü tek bildiği bu. Sizden ayrıldığında yokluğunuz acısını hissetti. Sessizliğin sizi kandırmasına izin vermeyin. Girdiğinizin çıkmasını. Ya kusura bakmayın böyle okuyorum size ama bazı yani kartları sadece ne derler ismiyle değerlendirmek istemiyorum ve yeni bir deste çok hepsine de hakim değilim. Yani tam işte bununla ilgili diyecektim. Hani göremiyor. Bence aslında çok çok net bir şekilde görmeye başladı. Çünkü bu bulunduğu kısımda bilge kartı geldi, hakikat kartı geldi. Yani bu kartları çok gördük ve deste altı mesajımız da girdi. Hani bu tekrar eden döngüleri dediğim gibi ayrılıp barışan bir çift olabilirsiniz. Efendime söyleyeyim belki çok ayrılıp barışmıyordunuz. Bu şu an yaşadığınız ayrılıktan önce böyle bir tartışmalar, hemen tatlıya bağlama durumları da söz konusu olmuş olabilir. İlla tam bir resmi bir ayrılık yaşamanıza gerek yok. Bu durumların kendinden kaynaklı olduğunun bence farkına varmış olabilir. Bazılarımız dediğim gibi bağlantıyı güçlendirmek için dediğim gibi teklifler almış olabilir, hediyeler almış olabilir. Böyle bir jest düşüncesi dediğim gibi yapmış olabilir ya da hali hazırda içinde bulunduğu bu boşluk hissi onu bir şeyler yapmaya teşvik ediyor olabilir. Ama dediğim gibi bunları daha çok size çaktırmıyor olabilir. Belki dediğim gibi bir jest, ne bileyim bir mesaj değil de belki yanınıza gelip size bunu göstermek olabilir. İnanılmaz zamanlara giriyoruz. Hani benim çok başıma gelmez demeyin. Yani öyle bir Mart ayı bizi bekliyor ki yani her şeye hazırlıklı olun derim ben sizlere. Ne soralım, ne soralım? Ya da bu kısma birazcık daha detay alalım. Sizin tarottan alalım, sonra yine tekrar devam edelim. Size karşı ne hissediyor? Ya da yani niyetinde ne var sizin? Sizinle olan bağlantısındaki niyetinde ne var?
önümüzdeki dönemde ne yapmak istiyor, ne yapabilir? Planladığı şeyler, burada jest, bağlantıyı güçlendirmek için bir şeyler yapacağım, yapmayı düşünüyor kartını gördük. Ne yapmak istiyor? Şu deste altına soru soracağım. Hatta böyle altına bakayım. Evet, yani bakın çok çok manidar geliyor ya. Elbette hepimiz bu adımları belki doğru, yani nasıl olur bilmiyorum bu kısım. Çünkü herkesin hayatında her şey değişkenlik gösteriyor ki elbette değişkenlik gösterecek. Burada bakın bu terk ettiği alan, terk edilmiş hissettiği alan bu neyse güzel bir girişimle bunu başlatmak istiyor. Çok fazla kafası karışık. Ne yapsam, ne etsem, bunun içinden çıkamıyor olabilir. Yani hayalleri var. Yani bu kupa beşlisi, kupa yedilisinin üzerine soru sordum. Yani soru sordum derken hani daha bize güzel bir şekilde anlatsın diye kart seçtim. Biraz toy da olsa en azından bunları düşünüyor, değerlendirmek için bir fırsat, bir şey yakalayabilmek için bir sürü plan var kafasında. Çünkü sizin dediğim gibi en başından beri sizin ne kadar sağlam olduğunuzu, sağlam bir alanda olduğunuzu çok gören bir insan var burada. Ve size de öyle belki dediğim gibi çok zor durumlar yaşattı sizde. Çok değişik şeyler oldu. Belki de hiçbir şey olmadı. Yani ne bileyim olur gibi oldu. Bir sıkıntılı durum söz konusu oldu ama burada kılıç beşlisini de görüyoruz. Hani bir durum bazı tatsız olaylar yaşanmış belli ki. İşte bu durumu tersine çevirmek için çok sağlam ve somut bir şey yapması gerektiğini çok farkında bir insan var ve şu an hali hazırda bununla ilgili büyük büyük düşünceleri var açıkçası. Yani büyük demeyeyim daha doğrusu. Bir yola çıkması gerektiğinin çok farkında ve e, ne yapacağını çok kestiremez bir halde açıkçası. Ama size somut bir şekilde gelmesi gerektiğinin çok farkında. Çünkü bitti mi bitmedi mi altında da bir değnek ası görüyoruz. Bakın yine de altında şey var. Adil olması gerektiğinin farkında, bilincinde, özlüyor. E, Bir adım harekete geçmem lazım, bu durumu düzeltmem lazım çünkü bu böyle kalamaz diyen bir insan var burada. Ve yine çok manidar geldi ya. Bakın yani alt tarafta, arka tarafta yine bu sarı ışık, güneş doğuyor ve sizin olduğunuz yer zaten sapsarı hali hazırda. Siz zaten güneşin içindesiniz. Tabii bu durumu nasıl hayatınızda deneyimliyorsunuz bilemiyorum elbette. Ama yani o sizi görebildiği kadarıyla çok güçlü, çok sağlam görüyor olabilir. Ne yapmayı düşünüyorsun dedik. Niyetinde neler var? Yani kılıç yedilisinin olduğu yere de zaten tilki yakışırdı ancak. Bakın dediğim gibi çok fazla yolculuk teması var. E, Temiz, masum duygularla yanınıza gelmek isteyecek olabilir diye bir yorum yapacağım ama burada tilki de gözüme çarpıyor, batıyor açıkçası. Yani bu tilki bana çok kötü bir his vermedi açıkçası. Yani kılıç edilizdense tilkiyi görmek ama yine de şey ne derler kurnazlıklar peşinde elbette. Sizi ilişki içine çekmek için dediğim gibi değişik şeyler kurguluyor, düşünüyor olabilir. Dediğim gibi ama yanınızda yani yolculuk teması çok fazla hakim. Dediğim gibi yanınıza gelmek, istiyor. Çünkü inançları bu. Bu durumu tersine çevirmek. Elim buna gitti. Bundan da bir tane alacağım. Bir tane daha alayım. Düşlerinize inanın, meditasyon yapın, derin düşünün, düşlerinize inanın. Yani sizinle ilgili böyle bir süreçten geçiyor elbette olabilir. Bu durum bir yere varmayacak kartı geldi. Bu durum bir yere varmayacak kartı ve bu kılıç dokuzusu için soru sormak istiyorum. Bu iki kartı neden gördük? Gerçi bu kartın neden gördüğümüzü anladık. Bakın çünkü yani e, çok çok manidar geldi. Ben hiçbir şey yapmaya dediğim gibi daha önce bir takım bir zaman önce tartışmış, kavga yapmış olabilirsiniz. Böyle ağır hakaretler demeyeyim ama kalp kırıcı sözler söylemiş olabilirsiniz ve hali hazırda şu an hani bu durum böyle belirsizliğini sürdürüyor olabilir. Biz hiç konuşmuyoruzdan ziyade böyle ne bileyim doğru düzgün kararların olmadığı, her şeyin böyle zamanı bırakıldığı bir alandan bahsediyor. Yani bu durum böyle bu şekilde giderse ne çok manidar geldi. Bakın hem bu iki kart hem şu elindeki kılıç onlusu ve bu durum kartı diyor ki bu böyle zamanı bırakarak olacak türden bir şey değil. İmparator yani benim bir harekete geçmem lazım. Mars enerjisi tamamen oldurmam lazım diyor bu durumu. Çok güzel bir aydınlanma, çok güzel bir farkındalık.
Tam dedim ki sadece bunun üzerine bir tane alayım imparator kartının üzerine. Yani el ele gelen, tutuşan bir çift eli. Bakın teklif yani sıralamasını ters yaptım ama hali hazırda bu teklifi almış olabilirsiniz, alacak olabilirsiniz. Şu an çünkü zamanı bırakırsa endişe ettiği bir durum söz konusu var bu alanla ilgili. Dediğim gibi kurnazlık var, kılıç yedilisi var. Sizi harekete geçirmek için kurnazlıklar da yapacak olabilir. Dikkatli olun. Bakın söylemeyi unutmuştum. Hani bu bir yere varmayacak ve kılıç olması için durum kart seçtim. Yani bu böyle olmaz diyen bir insan var. Çok, bunun da altında yani eğer ben birazcık daha bir şeyler yapmazsam o beni tamamen bitirecek ya da hali hazırda beni bitirdi mi onun hakkında hiç en ufak bir fikir sahibi değilim dediği bir durum bu. Yani bunun böyle gitmeyeceğinin çok farkında. Peki en yakın vadede diyelim iletişim, en kısa sürede iletişim, haberleşme, bir şeyler olacak mı? Yani bana çok olacak mesajı geldi. Çünkü burada değişip dönüşen durumlar var. Elbette herkesin hayatında bu kadar kısa sürede olur mu bilmiyorum. Çünkü major kartlar geldi. Ama aşıklar kartıyla ki olduğu kısımda yine bir araba kartı vardı. Somut bir adım, somut bir teklif. Bununla ilgili bir harekete geçme arzusu çok barındırıyor. Çünkü dediğim gibi bu alanın tamamen böyle bitip böyle kalmasından endişe eden bir insan var. Yani dediğim gibi tutkusal, belki arzusal, belki sırf başlatmak için, başlatabilmek adına bu durumun böyle muallakta, belirsiz, bitmiş gibi kalmasını istemeyen bir insan var ve sanki bununla ilgili bir harekete geçecek. Bakın çok güzel geldi. Burada bir offer kartında, teklif kartında bir kadeh var sanırım. İçinde ne olduğu pek belli değil. Ama yine böyle bir şarap diyelim. Şu şekilde uzatan bir insan eli ve tam da üzerine yine bir tılsım, sistemin uzattığı bir elden dinarı, tılsımı görüyoruz. Çok çok manidar geldi. Şu aşıklar kartını da bir tane alayım ama zaten bakın dediğim gibi ya çok aynı yerde kaçıncı kılıç yedilisi. Yani çok yani bu biraz güç mücadelesine, egosantrik durumlara dönmüş olabilir. Sanki böyle bunu birazcık kapalı kapılar ardından ne bileyim kendi kafasında, zihninde planlayarak, düşünerek oluyor olabilir. Ben böyle bir adım atarsam biraz gururum kırılır mı, ezilir mi gibi düşünceye kapılıyor olabilir. Çok yanlış düşünceler. Zaten bu böyle olmaz ama işte ne derler tilki kartı, kılıç yedilisini kaçıncıya görüyoruz. Böyle çok manidar bir enerji var burada ama yani Allah bilir elbette ama sanki bu durum önümüzdeki süreçte değişip dönüşüp bunu kıracak olabilir. Dediğim gibi önümüzde zaten bir sürü retro var. Dikkatli olun. Sadece retro yani astrologları zaten biliyorsunuz çok fazla yorum yapmayacağım bu konuyla ilgili. E, bakın ne derler, ne sebeple gelmiş, nasıl gelmiş bunları iyi analiz edin. Çünkü burada gelecek bir insan var. Destek almak istiyorum yine bir iletişim konusu için. Harekete geçmek, sıra sende ilk hamleyi yapmak, karar vermek, sorumluluk almak. Yani bunu yapacak bir insan. Yani size geldiğinde ne umarım yani yeni başlangıçlar bakın çok güzel geldi. Dare karakteri geldi. Ama dikkatli olmakta fayda var dediğim gibi. Yani siz kılıç edilisinin üzerine çok konuşan, hikayeler uyduran, kıskanç, dik kafalı dedikoducu. Bu tamamen hani enerji burada Parsadre'yi görüyoruz diye hiç kafanız şey yapmasın, karışmasın. Çünkü tam kılıç edilisi enerjisi şu an böyle hikayeler uydurabilir size. Aman şöyle oldu, böyle oldu. İşte benim için çok şeydeydim, bilmem neydim. Aslında sizinle yapmak istediği yeni başlangıçlar var. Dediğim gibi onu tamamen bitirip bitmediğinizden ötürü bir sürü şüphesi olabilir kafasında bir sürü şey olabilir. Yani ayrı geçirdiğiniz süre ya da belki hala bir aradasınızdır ama çok soğuksunuzdur. Böyle enteresan bir mevzu dönüyordur aranızda. Şu an bu emin olmak zorunda, emin hissetmek zorunda. Size doğru düzgün adımlarla gelmesi gerektiğinin çok farkında bir insan var. Ya da eğer hali hazırda böyle değilse önümüzdeki en yakın süreçte hayat onu birazcık buraları ilerletecek gibi görünüyor. Peki Rumu bu insana dair size bir şeyler söylesin diyecektim ki tam değnek şövalyesini gördüm. Rumi size bu çeviremiyorum kartları. Bu insana dair Rumi size bir şeyler söylesin.
Bakın, yani, tam gündemiyle alakalı çok geldi. Bu insan, dediğim gibi, siz bu insanı çok dilemiş olabilirsiniz. Bu insanla ilgili bir sürü duada bulunmuş olabilirsiniz. Belki aynı şekilde ayrılığınızdan sonra, o da duada, istekte bulunmuş olabilir sizinle ilgili. "O çok dua etmez." falan demeyin. Bilemezsiniz insanları. Gerçekten neler yapıyor, neler hissediyorlar. Çünkü burada, ayrı geçirdiğiniz süre boyunca değişik değişik farkındalıklara ermiş bir insan var ve ne bileyim, bakış açısını değiştiriyor olabilir sizinle ilgili. Bütün duruma farklı bir açıdan bakıyor olabilir. Çünkü bir kaybetme korkusu, bir telaşa sarmış durumda. Sanki bu ayrılık, belki de sizin geçirdiğiniz bu sessizlik, ne derler, kendi içinizde dönmeniz, belki hayatın güzelliklerini başka yerde aramanız onda değişik bir duygu uyandırıyor. Tam da dediğim gibi asılan adam çok sevdiğimiz bir kart değildir ama açılımın en başından beri bizde tılsım beşlisi, tılsım dörtlüsü, efendime söyleyeyim hakikat bir şeylere ermekten bahseden bir insan ve yine sizinle ilgili kısmına soru sorduğum zaman farkında olduğu bir şeylerden biri sizin elden kaçıyor oluşunuz olabilir. Bakın çünkü yine bir ölüm kartı. Yine bir ölüm kartı ve bu durum tamamen bitmemeli ya da ne bileyim bu durum geride kalmamalı. Ben onu kaybedemem endişesiyle sizi küçük adımlarla olsa çok yoklayacak bir insan var görünüyor. Tam diyecektim hani birazcık daha büyümez mi bu adım? Yine değnek süvarisini gördüm. Zaten kendini göstermişti. Geleceğini biliyordum. Hadi şunun üzerine de bir tane çekelim. 9-9. 9'lar sizin hayatınızda bir önemi olabilir. Yani inanın bu durum bakmayın böyle dediğim gibi kendini kapattığına, ben yorgunum. Belki dediğim gibi bazılarınız bir takım sohbetleri, konuşmaları geçirmişsiniz aranızda ve hala size caka satıyordur. Hiç elbette Allah bilir ama yani buraya yansıyan duruma göre hiç o ne derler ben yorgunum, bitkinim, çok neyi yapacağım bilemiyorum diyen hallere bakmayın. Kendisini naza çekiyor olabilir ama burada harekete ve eyleme geçecek bir insan yansıdı. Dilerim hakkınızda en güzeli olur, en doğru şekilde olur, en iyi haliyle olur. Bu açılıma böyle bir enerji yansıdı. Umarım hakkınızda en güzel olur dediğim gibi. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler diliyorum. Ya da iyi sabahlar. Ne zaman izlerseniz. Hoşçakalın.